Merhabalar. Bugünkü Endüstri 4.0 soru cevap seansımızdaki sorumuz bu sefer MES'in Endüstri 4.0'daki yeri neresidir? Yine dünkü görselde gördüğünüz gibi MES ERP'den sonra gelen adımımız. Ne dedik? İş emri atölyeye verildikten sonra atölyedeki yönetimi MES tarafından yapılması lazım. Normal şartlarda Endüstri 4.0 öncesi geleneksel yöntemle iş emrini kağıt olarak atölyeye verirsiniz ve bu iş emrinin, eğer sisteminiz o şekilde kurgulayabildiyseniz, yapabildiyseniz, iş emrinin süreç içerisinde, atölye içerisindeki yaşam döngüsü kağıt üzerine aktarılır. Bunun MES ile yazılım ortamında, ekran ortamında yapıldığını düşünmek gerekir. MES ile siz iş emrini ekranlara aktardıktan sonra ve bunu posta başı seviyesine indirebiliyorsanız, eğer posta başı seviyesinde iş emirlerini seçip, başlatıp, malzeme ihtiyacını kontrol edip, iş emrinin adımlarının atölye seviyesinde ilerlemesini sağlayabiliyorsanız doğru bir MES entegrasyonu yaptığınız söylenebilir. ERP'den MES'e doğru. İş emriyle bilgileri ERP'den bu şekilde akıttıktan sonra yaptığınız her işlemin MES'e kaydedilmesi ve bunun geri bildirilmesi gerekiyor ERP ortamına. Sonuç olarak bir bilgi akışı oldu. O bilginin form değiştirip üzerine ilave eklemelerle birlikte tekrardan geri dönmesi lazım ki doğru raporları alabilelim. MES'i almaktaki amacımız, MES'i kullanmaktaki amacımız daha evvel gördüğümüz o görme, anlama, öngörmenin bir parçası esasında. Bunları yapabilmek için MES gerekiyor. Bu bilgileri, bu verileri ERP sistemine aktardıktan sonra işte artık performans yönetimini MES ile ERP'yi entegre ederek en iyi şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Normal şartlarda bir MES sistemi atölyeden aldığı verilerle zaten bir performans bilgisi vermelidir. Metrikleri takip edebilmelidir. Bununla ilgili raporlar sunabilmelidir. Siz eğer bunu ERP ile de entegre ederseniz o zaman aynı raporları ERP üzerinden tek bir sistem üzerinden takip edebilir, görebilirsiniz. Bu haliyle görsel yönetim adına çok büyük bir avantaj. Ne kadar fazla görsel yönetim yaparsanız, ne kadar görselleştirirseniz kontrol etmeyi, takip etmeyi, analiz etmeyi ne kadar kolaylaştırırsanız verimliliği o kadar arttırma potansiyelini yakalarsınız. O yüzden ERP'yi tam bir şekilde uygulamakla beraber MES'i de entegre etmek çok önemli ve de doğru verilerle çalışmayı sağlamak çok önemli. Bazı MES sistemlerinin maalesef yanlış verilerle çalıştığını da görebiliyoruz. O yüzden her zaman dediğimiz gibi sizin iş süreçlerinizle aldığınız yazılımın doğru bir entegrasyona uyarlanması gerekiyor. Aldığınız her yazılım, yaptığınız bu yöndeki her yatırım sizin sistemlerinize ilave ettiğiniz bir araçtır. Bir alt sistemdir. Bu araçları doğru konumlandırmazsanız yeterli verimi elde edemezsiniz. O yüzden sistem tasarımı, iş süreçlerinin tasarımı ve bunların geliştirilmesi çok önemli. Haliyle bunları yapmak için de çok ciddi tecrübe gerekiyor. Bunlar deneme yanılma tahtası şeklinde yapılabilecek çalışmalar değil. Daha evvel dediğim gibi Endüstri 4.0'da karmaşıklık diye bir şey yok. Esasında karmaşıklığı yönetmek var. Nasıl ki Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikada tek hattan 128 milyon varyantı teker teker üretebilecek şekilde bir dizayn ortaya koyduysak bu her işletme için mümkündür. Sistemin doğru analiz edilmesi, doğru kurgulanması, doğru uygulanması burada esas, yani büyük bir PUKÖ çevriminden bahsediyoruz. PUKÖ ile ilgili soruya başka zaman geleceğiz. Bugünlük bu kadar. Esenlikler dilerim.